Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yumuşacık içi patates dolgulu bir bazlama tarifi vereceğim. Hemen tarifimize başlayalım. Yoğurma kabına 6 su bardağı un aldım. 1 paket kuru maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bu kuru malzemeler birbirine karışana kadar şöyle bir karıştırdım. Ve azar azar su ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 2 su bardağı su kullandım arkadaşlar. Suyu kontrollü olarak ekleyelim. Hepsini birden eklemeyelim. Hamurumuz yumuşak, kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur olacak. Unun markasından dolayı su ölçüsünde farklılık gösterebilir. Bu yüzden mutlaka suyu kontrollü ekleyelim. Kullandığım su bardağı ölçüsü tekrar belirtmek istiyorum. Klasik su bardağı 200 milimlik. Hamuru toparladım ve pürüzsüzleşene kadar bu şekilde yoğurdum biraz. Sonra üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz mayalanana kadar bazlamamızın iç dolgusunu hazırlayacağım. 1 kilo kadar patatesi haşlıyorum ilk önce. Patateslerimiz haşlandıktan sonra kabın içerisine alıyorum. Kabuklarını soydum. Ve patatesleri eziyorum. Patateslerimizi iri parça kalmayacak şekilde iyice ezelim. Ve içerisine baharat olarak kırmızı toz biber ve karabiber ekliyorum. Yeteri kadar tuzunu da ekledim. Ve biraz da zeytinyağı ekliyorum. Baharatlar ve yağı iyice karışana kadar tekrar karıştırıyorum. Ve bazlamamızın iç dolgusunu hazırlıyorum. Patates dolgumuz hazır. Bir kenara alıyorum arkadaşlar. Bu sırada hamurumuz da mayalandı. Bakın çok güzel bir şekilde kabarmış. Ve hamurumu beze yapacağım. Bir portakal büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Bezeler yapışmaması için şöyle una buladıktan sonra alıyorum tezgaha. Çok lezzetli, yumuşacık, içi patates dolgulu, harika bir bazlama oluyor. 8 tane beze elde ettim arkadaşlar. Ve bezelerimin içerisine hazırladığım patates dolguları da yine yuvarlayarak hazırlıyorum. Şimdi hamurları açmaya başlıyorum. Altına üstüne yapışmaması için çok az un serperek açtım. Oklavayla yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum önce. Açtığımız hamurların fazla ununu bu şekilde çırpalım. Hepsini aynı büyüklükte açtıktan sonra tekrar içerisine patates dolgusunu ekleyerek bir kere daha açacağız. Hamurların hepsini bu şekilde açtım. Şimdi ortasına patates dolgusunu ekliyorum. Ve tekrar uçlarını bu şekilde birleştirerek kapatıyorum.
büyük bir beze yapıyorum. Bu kısımlarını iyice yapıştıralım arkadaşlar. Hamurlarımızın hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Ortasına patatesi koyduktan sonra bu şekilde uçlarını birleştirerek yapıştırıyorum. Ve büyük bir beze elde ediyoruz. Bu bazlamaya Çerkezler velibahta diyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor, yumuşacık. Hepsini hazırladım. Şimdi üzerinden oklavayla yavaş yavaş içindeki patatesi çıkarmadan açacağım. Önce elimle biraz açıyorum. Altını üstünü çevirerek açalım. Bakın bu şekilde. Açtıktan sonra pişireceğiz hemen. Şöyle gördüğünüz gibi ısıttığım tavada altını üstünü güzelce pişiriyorum. Bazlamalarımızı pişirdiğimiz tavayı önceden güzelce ısıtalım. Ve altını üstünü bu şekilde çevirerek pişirelim. Çok güzel bir şekilde pişiyor bakın. Bazlamamızı pişirdik. Hemen soğumadan üzerine tereyağı sürüyorum bolca. Tereyağı çok lezzet veriyor ve yumuşacık oluyor. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde açıyoruz. İlk önce elimizle biraz büyütelim, altını üstünü çevirerek. Sonra oklavayla içerisindeki patatesi dışarı taşırmadan açmaya çalışalım. Tavamız iyice ısındıktan sonra altını biraz kısabilirsiniz arkadaşlar. Çok harlı ateşte çok fazla kavrulabilir. Çok lezzetli, yumuşacık bu bazlamaları mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Lezzeti harika oluyor arkadaşlar. İster kahvaltınızda, isterseniz misafirlerinize rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapılışı da çok kolay. Ve pişirdiğim bazlamayı hemen diğerinin üzerine alıyorum. Yine soğumadan üzerine tereyağı sürüyorum. Hamurumuz mayalı olduğu için gördüğünüz gibi çok güzel kabardı pişerken. Balon ekmek gibi şişti. İçerisine biriken buhardan dolayı içi de çok güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi hepsini pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şöyle yumuşaklığını göstereyim sizlere. Bakın her şekilde katlayabiliyorum. Oldukça yumuşak. Kırılma, yırtılma olmuyor. Şöyle açıp içini de göstereyim. Çok lezzetli, bu bazlamayı mutlaka yapın diyorum. İçi de harika gözüküyor gördüğünüz gibi. Lezzeti muhteşem oldu. Ayrıntılı malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.